Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, çok beğeneceğinizi düşündüğüm, başka hiçbir yerde tarifi olmayan havuçlu, cevizli, tarçınlı anne kurabiyesi tarifim var. Üstelik katı yağ veya margarin, tereyağı kullanmadan sadece sıvı yağla yapabileceğiniz bu lezzetli tarifimi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. 1 su bardağı toz şekeri ekleyelim. El çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yaklaşık 4-5 dakika kadar çırptıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı ceviz ekliyorum ve 1 adet havuç rendesi ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Cevizleri iri çekilmiş bir şekilde hazırladım ve bu şekilde ekledim karışımıma. Havuçlarımızın da kabuğunu soyduktan sonra rendeliyoruz. Avucumuzun içerisinde suyunu sıktıktan sonra karışımımızın içerisine ekleyebiliriz. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Ve bu aşamada 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Yoğurtla karbonatın aktifleşmesini sağlıyorum. El çırpıcısıyla şöyle hafiften çırpın. Göreceksiniz ki kabaracaktır, köpük köpük olacaktır. Bunu mutlaka yapıyoruz çünkü karbonatın etkisiyle aktifleştikten sonra iç harcımız kurabiyemizin daha gevrek, daha hafif ve daha güzel kızarmasını sağlayacaktır. Böylelikle piştikten sonra kurabiye hamurumuzun içerisinde hafif hava kabarcıkları oluşacaktır. Kekimsi, yumuşacık bir kurabiye hamuru olacaktır. Bu da çok önemli bir püf noktası. Bu yüzden ben anne kurabiyelerinde mutlaka çok az ölçüde olacak şekilde karbonat eklerim. Şimdi tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Vermiş olduğum ölçülere göre 5 su bardağı tam yetti. Hamurumuz cıvık bir hamur olacağı için kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hafiften ele yapışan bir kıvamlı kurabiye hamuru olacak. Unumuzu ekledikten sonra 1 çay kaşığı toz tarçın ekliyorum. 1 paket toz vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve kaşık yardımıyla, bir spatula yardımıyla hamurumu güzelce karıştırıyorum. Hafiften ele yapışan bir hamur olduğu için elinizde yoğurmanıza gerek yok. Spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz. Çok kolaylıkla kıvam alacaktır. Yakından da gördüğünüz gibi ele yapışan bir kurabiye hamuru hazırladık. Kolaylıkla şekil verebilmek için bir kasenin içerisine sıvı yağ dökelim. Parmak uçlarımızı sıvı yağladıktan sonra hamurumuzdan parçalar kopararak yuvarlak şekil verelim ve yağlı kağıt seriyle fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Kurabiye hamurumuzun içerisinde 2 adet yumurta, karbonat, hamur kabartma tozu olduğu için oldukça kabaran bir kurabiyedir. O yüzden aralıklı bir şekilde dizebilirsiniz. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak aralıklı bir şekilde dizdim. Hamurum bitene kadar bu işlemi yaptım. Dilerseniz daha az küçük boyutlarda da hazırlayarak yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bu büyüklükte yaparsanız toplamda 16 adet havuçlu, cevizli, tarçınlı anne kurabiyesi elde edebilirsiniz. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Daha önce sizlerle havuçlu, cevizli, tarçınlı lokmalık olarak pudra şekerine bulanmış kurabiye tarifini paylaşmıştım. Çok beğenmiştiniz. Havuçlu, cevizli, tarçınlı keki sever biri olarak bu sefer anne kurabiyesiyle yorumlamak istedim. İnanın denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Mükemmel bir tarif oldu. Çok lezzetli, içi yumuşacık, kekimsi dokusu, dışı da kıyır ve kıtır, hafif gevrek bir kurabiyedir. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden deneyen herkesin ellerine, kollarına sağlık. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra üzeri için yumurta sarısını sürelim. Sonrasında ince çekilmiş ceviz ekleyelim. Yaklaşık üzeri için 1 çay bardağı ceviz kullandım. 1 çay bardağı ince çekilmiş cevizi kurabiye hamurumuzun üzerine bulayalım. Bu arada bu kurabiye hamurunun içerisine 1 çay bardağı ölçüsünde kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben bu sefer kuru üzüm eklemedim. Bu haliyle havuçlu, cevizli, tarçınlı, aromalı olarak yapmak istedim. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak ceviz yerine hem içinde hem dışında fındık ekleyebilirsiniz ya da bademle de yapabilirsiniz. Her tarz kuru yemişle yakışacağını düşünüyorum.
Tüm kurabiyelerimizin üzerine bu işlemi yapalım. Sonrasında üzerine toz şekeri serpelim. Toz şekerini de cevizlerin üzerine serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar ve altı güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Bazen bazı fırınlarda daha hızlı bir şekilde sonuç gösterebilir veya daha geç. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Ben bu kurabiyenin dışını biraz daha kıtır sevdiğim için, gevrek sevdiğimden dolayı tam kızardıktan sonra çıkarıyorum. İçi zaten pamuk gibi yumuşacık oluyor. Yakından da gördüğünüz gibi fırınımızdan kurabiyelerimiz çıktı. Muhteşem oldular. Görseli bile lezzetini bence anlatıyor. Denedikten sonra sizler de yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye. Benim en favori kurabiyelerimden bir tanesi oldu. Şimdiden deneyecek olan maharetli ellerinize, kollarınıza sağlık. Kurabiyelerin yakından iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Oldukça içi yumuşak, kekimsi, nemli bir dokuda, dışı da kıyır kıyır, kıtır lezzette bir kurabiye. Bakın zaten yakından lezzetini anlatıyor. Mükemmel lezzette bir kurabiye oldu. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için seve seve paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer tatlı veya tuzlu olarak yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka planlamamın içerisine alıyorum ve tarifini video çekerek sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.